Burası gayet dik ve kayalı. İnmesi zor olacak. Geliyor, alabalık geliyor arkadaşlar. Yapma kurtulma. Bununla içmek bir başka. Eti beyaz olsa da çok güzel tadı. Pamuk gibi. Merhabalar. Bugün yine ormandayım. Ama sırtımda bugün oltam var. Balık avına gideceğim. Gideceğim göl yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Ve orada alabalık ve levrek var. Umarım bugün güzel bir balık tutabiliriz. Hello my English speaking friends. Today I'm going for fishing. And I'm going to a lake deep in the forest. This episode will be in Turkish. But I will add the subtitles. And I promise you that I will make a completely English speaking video soon. So stay put guys. Şu an başka bir göle geldik. Gideceğim göl değil bu. Biraz daha küçük burası. Ama yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yaklaşık 2 kilometre falan kaldı. Burada bir çadır var. Birisi kamp yapıyor burada. Buralarda fazla böyle ormanda rahat yalnız kalacaksan çok derine gitmen lazım. Norveçliler çok seviyor kamp yapmayı. Bir kere yaz aylarında. O yüzden rahat yalnız kalmak için dediğim gibi baya bir derine gitmen lazım. Yoruldum arkadaşlar. Yol çok dikti ve çok kayalıydı. O yüzden buraya gelmek zor oldu. Ama nihayet göle geldik. Göl arkada. Şu an tepedeyiz. Şu an bayağı bir sabırsızım. Büyük bir balık istiyorum. Burası gördüğünüz gibi çok dik. Böyle göründüğüne bakmayın, daha da dik yani gerçekte. Kamera öyle gösteriyor. Yürürken ayaklarım eğiliyor resmen. Buradan düşersek hapı yutarım çünkü yanımda ilk yardım çantam da yok. Yani biz sakatlık istemeyiz. İyi ki yağmur yağmadı. O yüzden fazla kaygan değil taşlar, kayalar. Yaklaştık artık. Hemen aşağıda suları görmeye başladım. Şu tepeye geçtik mi artık göle varmış olacağız. Şuraya da bir çıkalım. Arkamda gölü görüyorsunuz. Çok güzel bir göl ama yalnız değilim. Arkamda bir kampçı aile var. Diğer tarafta da bir aile var. Bugün pazar günü. O yüzden başka bir şey bekleyemezsin. Gölün diğer ucuna gideceğim. Orası daha sakin. Orada en azından çocuklar yok. Çocuklar çene yaptığı için alabalıkları korkutabilir. Burası gölün diğer ucu. Burası daha sakin. Ve daha fazla balık olabilecek yer var burada. Görüyorsunuz. Hemen balığa başlayalım arkadaşlar.
Bugün yanıma Shakespeare Ugly Stick GX2'yi aldım olta olarak. Ve makinede Okuma Aria 20A. Braid kullanacağım ve lider var, mono lider. Braid sanırsam 0.15'ti ve mono da 0.20. Sizce bugün ne kullanayım? Kaşık var ve spinner var veya döner kaşık. Bence spinner'la başlayalım. Maps kullanacağım. Gümüş rengi. Eğer balıklar büyükse altın renge geçebiliriz. O en fazla beğendiğim renk ve büyüklük aslında alabalık için, ama işte büyüklüğe bağlı. Alabalık büyükse büyük kullanırız. Çok küçük alabalık varsa o zaman da küçüklerini kullanırız. Bu arada 3 numara, bu da 2 numara. Burası fazla derin değilmiş maalesef. En fazla 50 santim falan var en derinde. Ama biraz diğer tarafa atmaya çalışacağım. Ulaşabilirsek. Orada bakalım kenarlarda balık var mı? Burası fazla derin değil arkadaşlar. O yüzden her şey takılıyor. Biraz bir kere daha deneyeceğim. Ondan sonra diğer tarafa geçiyoruz. Burası daha uygun. Yaklaşık kenarı 1 metre falan var. Ve burası daha yani güvenli balıklar için. Daha karanlık ve derin. Bence burada balıklar saklanıyor şu an. Çünkü diğer tarafta balıklar hiç gözükmüyor. O yüzden de genelde derinlere giderler. Yüzeyde yoklarsa. Ve şu an yüzeyde hiç balık yok. Sinek de yok tabi. Hava biraz soğuk. O yüzden garanti alabalıkların hepsi dipte. Burası gölge olduğu için hava baya bir soğuk. Rüzgar esiyor burada. Daha tam bahar gelmedi. Yani Mayıs ayının ortasındayız ama bahar gecikti maalesef. Ortalık tamamen yeşil değil daha halen. Suyun derecesine bakalım. Su da soğuk. Yaklaşık 7-8 derece. Aslında alabalık için ideal derece 8 derece. O yüzden hareketi geçmiş olması lazım. Şu an bataklıkta bulunuyorum. Altım ıslak. Ama burada rüzgar bittiği için yüzeyde sinekler gözükmeye başladı. Az önce yüzeyde balık gördüm. Tam o bölgeye atacağım. Ta şu karşıda. Bakalım kaçmış mı? Bu taraf balıksız arkadaşlar. O ilk gelirken gördüğümüz kamplı ailenin olduğu yere gideceğim. Orada küçük bir dere akıyor göle. Büyük ihtimalle balıklar hepsi oraya toplanmış. Çünkü su pek sıcak değil. Fazla sinek de yok. Biraz rüzgarlı. Rüzgar yine başladı. Şamandıra'ya değiştireceğim. Ağırlık var, solucan var. Bu 8 gramlık yaklaşık. Bunu dibe göre ayarlayabilirsin. Mesela 2 metre sarkıtabilirsin. O stoper var. Stoper kullanacağım. Bu bir stoper. Küçük bir plastik top, yumuşak. Onu altına koyuyoruz. Altına ağırlık lazım. Bende kurşun da var. Ama kurşunlar biraz ağır olabilir bunun için. O yüzden başka bir tür kurşun var. Neredeydi o? Şunlar var. Küçük toplar. Siyah küçük kurşun toplar var. Onlardan kullanacağım. Bunu fır döndüğe takıyorum. Arasında stoper var. 2 tane kurşun takacağım böyle. Bunu
alttaki misine takacaksın. Yaklaşık kancadan 40-50 santim olması lazım. Alabalık akıllı balık olduğu için onu görebilir ve ürker. Tırsmasın diye. Biraz da yukarı almak lazım. Bunu da dişini sıkabilirsin böyle. Tabi fazla sıkma, dişini kırabilir. Tamamdır, artık bunlar çıkmaz. Burada kunduzlar da var. Burada belli ki kunduzlar da var. Ağaca kemirmiş. Kunduzların 2 tane çok keskin ve büyük ön dişi var. Ağaçları kemiriyorlar ve deviriyorlar barınak yapmak için, ev yapmak için kendilerine. Gölün diğer ucuna geldim. Burası daha sakin. Kampçılar gitmiş. Burada rahat rahat kendi başıma, tek başıma balık tutabilirim. İlerideki bölümlerde bushcraft'ı, balığı ve kampı karıştırmayı düşünüyorum. Bence daha zevkli olur. Hepsini karıştırırsak. Bir de tabii konuşmalı yapacağım. Konuşmasız olunca biraz konuşmamı isteyen arkadaşlar pek beğenmiyor bölümleri. O yüzden sizi kırmayacağım. Daha fazla konuşacağım bushcraft yapınca. Ve tabii balık da dahil edeceğim. Kanalımın içeriklerini beğeniyorsanız beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada Turkish Viking, bir arada Turkish Viking olarak geçiyor hesabım. Arkadaşlar, şamandırayı çektiler. Şamandıra bir şey ıratıyor arkadaşlar. Aşağı çekti. Takıldım bilmiyorum ama. Arkadaşlar balık var. Balık varmış. Ama küçük balık herhalde. Aa, kaçtı. Kaçtı. Balık takılmış arkadaşlar ama kaçtı. Maalesef. Maalesef kaçtı. Iğranıyor mu şamandıra? Aa, takıldı, tamam. Balık geliyor arkadaşlar. Balık geliyor. Ama küçük balıkmış. Küçük bir levrek. Çok küçük. Bunu bırakıyoruz. Belki de daha büyüğünü bulabiliriz. Elimizi ıslatalım ilk önce. Şimdi umarım fazla yutmamıştır bunu. Fazla derin yutmamıştır diyeceğim ama fazla derin yutmuş yine maalesef. Böyle kancalardan o yüzden de hoşlanmıyorum. Çünkü böyle kanca kullanınca küçükler takılıyor. Öldürmek zorunda kalıyorsun maalesef. Görüyorsunuz ya, tamamen kancayı neredeyse yutmuş. Elimde kerpeten de yok yanımda. Nasıl kurtaracağız bunu? Şimdi solucanı değiştireceğim çünkü balık tuttun mu kan akıyor. O kanın balığı solucana aktı mı bence bir daha yemek istemiyor balık. Kaç defa öyle oldu. O yüzden solucanı yeniden takacağım. Şamandırayı aynı bölgeye atacağım. Orada balık vardı. Belki de daha büyük alabalıklar falan vardır. Leverekler. Ben yavrularını değil de babalarını istiyorum. Arkadaşlar şamandıra kayboldu. Oo! Daha büyük geliyor herhalde. Daha büyük geliyor. Evet, daha büyük. Evet, alabalık olabilir. Fight yapıyor bu. Evet, alabalık. Arkadaşlar alabalık geliyor. Alabalık geliyor arkadaşlar bence. Görüyorsunuz, oltaya bakın. Alabalık geliyor. Hem de ağır bu. Hem de ağır. Levrek gibi fight yapmıyor bu. Alabalık. Evet, alabalık geliyor. Alabalık geliyor arkadaşlar. Yapma kurtulma. Gel kenara gel. Hayır takılma oraya. Gel. Hadi.
Arkadaşlar alabalık geliyor. Güzel bir alabalık bu. Geldi. Yakaladım. Alabalık geldi arkadaşlar. Alabalığa bakın. Güzel bir balık. Harika. Çok güzel bir balık. Bunun eti de kıpkırmızıdır şimdi. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Fazla yutmamış ama zaten bu yemek olacak. Yemeğim olacak bu. Yanıma yemek almadım ben. Su da almadım bu arada. O yüzden güzel bir afiyetle, güzelce afiyetle bunu yiyeceğiz. Allah! Kaçma. Ne olursun kaçma. Oy, kopacak. Misine kopacak. Misine kopacak. Kaçma. Bu da benim yemeğim olacak. 2 tane yakaladık şimdiye kadar. Şimdiye kadar 2 tane güzel balığımız var. Bir tanesi tabii küçük de. Ama alabalık güzel. Tam yemeklik. Bu sefer daha büyük bir kanca kullanacağım. Küçük balıklar takılabilmesin diye. Arkadaşlar şimdi alabalık avlarken farklı yöntem denemek lazım. Bazen dipte oluyorlar, bazen yüzeyde. Bazen solucan istiyorlar, bazen normal kaşık da yiyebilirler. Ama bugün sadece solucan yemek istiyorlarmış. Ve bugün dipteler, yüzeyde değiller. O yüzden biraz derine atıyoruz. Tam da yerini bulduk. Orada biraz daha deneyeceğim. Büyüğünü bulamazsak bundan, yakaladığımdan daha büyüğünü, o zaman diğer tarafa geçeceğim. Çünkü gördünüz mü arkadaşlar? Iğranıyor hemen. Çeken balık var. Tam yerini bulduk. Orada 2 tarafta da balık var. Az önce zıpladı. Büyük ihtimalle alabalıktı. Çünkü onlar yüzeyde sinek topluyor. Balık var mı? Var gibi herhalde. Değilmiş. Neyse şuraya atalım. Orada balık vardı. Orada balık zıpladı. Büyük balık. Şimdi dipten deneyeceğim. Kayan takım yaptım böyle. Böyle kayıyor. Solucan deneyeceğim. Bugün pek sahte yem istemiyorlar. Sadece gerçek yem. Genelde sinek yiyorlar. Bir de solucanı beğendiler. O yüzden öyle devam edeceğiz bugün. Aslında bugün yanımda sinek var da doğru takım yoktu sineğe takmak için. Bir dahaki sefer sinek kullanacağım. En iyi sinek. Hatta ileride sinek takımı da, sinek oltası ve sinek takımıyla da avlanmayı düşünüyorum. Şimdi az önceki yere geldim. Burada da dipten deneyeceğim. Ta diğer tarafta bir tane daha yeni balık zıpladı. Oraya atmaya çalışacağım. Sonra da ateş yakacağım. Artık alabalığı yemem lazım. Karnım çok aç. Bayağı da susadım. Ağzım kupkuru. Ama filtre var. Birazdan filtreyi göstereceğim. Şunu bir atalım. Bunu kapatalım ve şuraya yerleştirelim. Sonra ateşimizi yakacağız. Suyumuzu içeceğiz. Bu elimdeki Life Straw su filtresi. Bu doğada yani ağır taşımamak için veya mesela suyun bittiğinde su içmek için göllerden falan. Şu göl, gördüğünüz göl pek temiz değil. %100 tonlarca mikrop var. Kaynatsan içebilirsin ama yine de garanti almak lazım işi. O yüzden Life Straw kullanacağım. Nasıl kullanacağını birazdan göstereceğim size. Bunun 2 tane kapağı var. Bir tane altta. Burada filtresi var. Bir de üstünde. Buradan çekiyorsun. Diye çektim mi hava gelmez. O yüzden suya soktum. Bunu çok sert çekmen lazım. Bu şekilde. Bal gibi. Gerçekten bununla içmek bir başka. Çeşmedeki su gibi güzel. Norveç'in çeşme suyu çok güzel olduğu için aynı ona benziyor. Zaten Norveç'teki çeşmelerin suyu göllerden geliyor. Bu gölden değil de başka göller var. Onlardan dağıtılıyor bütün o sudaki ve civarındaki insanlara. Ama suyun tadı çok güzel. Şimdi birkaç tane çalı falan bulmak lazım. Çalı, çöp. Onlardan mangal yapacağım. Aynı bushcraft bölümlerindeki gibi. Balığı üzerine koymak için ızgara yapacağız odundan.
Bir tane kuru dal buldum. Ormanda çalı çöp toplarken bu takılmış kancaya. Ama çok küçük bir levrek. Bunu bırakmak istiyorum ama yine yutmuş neredeyse kancayı. Yani zarar vermeden bunu kurtarmak zor. Yani biliyorum bu şekilde takım kullandım mı, kancayla solucan kullandım mı maalesef catch and release yapamıyorsun. Yani sizce ne yapayım? Üçlü kanca mı kullanayım catch and release için, yoksa başka bir yöntem mi kullanayım? Lütfen yorum yaparsanız sevinirim. Böyle oymak için pek iyi bir bıçak değil aslında ama yanıma bugün bunu aldım. Şimdi şu çatalları böyle sivrileştireceğiz. Toprağa sokacağım. Sonra mangal yapacağız. Tamamdır arkadaşlar, ızgara hazır. Şimdi balığımızı temizleyelim, üstüne koyalım. Arkadaşlar şimdi alabalığı temizlerken poposundan açıyorsun böyle yukarı doğru. Ama fazla sokmuyorsun bıçağı. Tam da keskin bıçak değil. Çünkü mideyi patlatmamak lazım. Böyle yukarı doğru açıyorsun. Bir de burası boğazı. Boğazın tam ortasından geçiriyorsun böyle. Orayı açıyorsun. Kafasını böyle tutuyorsun ve aşağı doğru çekiyorsun. Zaten böyle çekince içi de çıkacak. Eti maalesef bembeyazmış arkadaşlar. Ama fark etmez. Balık balıktır. Şu ortadaki böbreği böyle kesiyorsun burayı. Orayı temizlemek lazım. Orayı yemek pek iyi olmaz. Orayı temizlemesi de kolay. Orayı kesiyorsun gösterdiğim gibi. Ondan sonra sıyırıyorsun böyle. Komple kayboluyor. Alabalık temizlendi. İçine bakın arkadaşlar. Beyaz ama eti baya bir fazla. Bana yeter bu. Şimdi bunu mangala atalım. Direkt bunu derisiyle ateşe atıyoruz böyle. Burada pişsin. Altını da biraz yakalım. Baharat atmayı unuttum. Biraz baharat atalım. Bu somon baharatı ama zaten alabalıkla somon aynı aileden. Doğaya ve tabiata sevdam küçüklükten beri var. Küçükken hatırlıyorum, büyük babamla ormana gider göbek toplardık. Bizim Beyşehir şivesinde o mantara göbek diyoruz. Barınak yapardım. Ateş yakardım. Ateş yakmayı çok severdim. Tabii çakmakla. Ama bazen büyüteç alıp büyüteçle de ateş yakardım. İyi hatırlıyorum. O yüzden YouTube sayesinde ve sizlerin sayenizde yeniden çocukluğumu yaşamış oluyorum. Kokuya sadece ben değil, ördek arkadaşlar da geliyor, görüyorsunuz. Onların da karnı acıkmış. Onlara belki birkaç parça verebiliriz. Bu artık oldu. Bunu ateşten alalım. Şu an karnım çok aç. Ama çok sıcak, bu nasıl yiyeceğiz? Yanımda çatal bıçak da yok. Tabak da yok. Bunu biraz soğutup direkt elle yiyeceğiz. Balığa tabii limon da sıkmak lazım. Limonsuz olmaz. Oo.
böyle akıtalım her tarafına. Tek kelimeyle mükemmel arkadaşlar. Çok güzel pişmiş. Harika. Eti beyaz olsa da çok güzel tadı. Pamuk gibi. Balıktan bu kadar bir şey kaldı arkadaşlar. Çoğunu yedim. Artık karnım doydu. Bunu geriye atalım suya. Bunu kunduzlar falan yesin. Zaten doğal. Arkadaşlar unutmayın, kamptan sonra her zaman ateşi söndürün. Bir kere ormanda çok önemli. Orman yangınları maalesef hem orman katlediyor hem de hayvanları yok ediyor. Sadece hayvanlar değil, böcekleri de yok ediyor. O yüzden çok önemli. Unutmayın. Artık toparlandım, eve doğru gidiyorum. Bölümü beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like yapın, beğeni yapın ve yorum yapın. Abone değilseniz abone olun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.